1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. 1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Ağır aksak ama hızlanma planları, olası sürprizler, büyük hayallerle yoluna devam ediyor. Bugün yıllar önce çok manidar bir zamanda karşılaşarak dikkatimi çekmiş bir kitabı yeniden görmemle tetiklenen, vaktiyle de epeyce aklımı kurcalamış bir konuyu masaya yatıracağız. Memleketin gitgide unutulmakta olan değerlerinden Tanju Okan Baba'nın kendine yıllardır sorduğunu ifade ettiği "Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim" intizarının aslında çok basit olan kaynağına ineceğiz ve cevabın ne yazık ki en temelde ana ve babanın pervasızca, aşırı özgüvenle, sürüye uyma güdüsüyle ya da bin türlü üretilebilecek bahaneyle korunmasızca cima eylemesi olduğunu bulacağız. Evet, bütün dünyayı habis bir hücre topluluğu gibi on binlerce yıldır işgal eden insanlık, bu zaman zarfında hiç boş durmuyor, durmaksızın tavşanlar gibi sikişerek çoğalıyor ve bunu da aslında üremeden gerçekleştirme yollarını en sağlamından keşfetmesine karşın yapıyor. Tabii iç karartıcı, can sıkıcı hiçbir meseleyi kaçırmayan felsefe, bu meseleyi de es geçmiyor ve yıllardan beri düşünce dünyasında varlığını korusa ve kadınlarımızın "Ben böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum Ekrem" vızıklamalarında yankısını bulsa da, günümüzde oldukça sistematik ifadeleri ortaya çıkmış olan antinatalizm meselesini ortaya atıyor. Biz de ne yapıyoruz? Hemen üremenin kaçınılmaz kötücüllüğü hakkında lakırdılarımızı etmeye başlıyoruz. Cennet vatanımızda korkanın çocuğu olmaz, Allah rızkını verir, evin neşesidir, bet bereket getirir ve benzeri tırto cesaretlendirmelerle aksi ifade edilen bu görüş, genel olarak dünyaya çocuk getirmenin çeşitli derecelerde reddedilmesi ve gayri ahlaki bulunması manasına geliyor. Benim bu düşünceyle tanışmamsa, dünyaya kazayen bir çocuk getirmenin arefesinde David Benatar Efendi'nin "Keşke Hiç Olmasaydık, Var Olmanın Kötülüğü" isimli eserini okumamla gerçekleşti ki sanırım bu kitaba denk gelebileceğim en kötü zamandı bu. Neyse, David Benatar abimiz 200 küsür sayfada çok sağlam argümanlar ve keskin mantıksal çıkarımlarla dünyaya bir çocuk getirmenin nasıl kaçınılmaz olarak kötü olduğunu adeta kafamıza çaka çaka anlatıyor. İlginç bir kitap, okumanızı öneririm. Benatar amcam aslında çıkış noktasını da oldukça basit bir önermeden alıyor. Şöyle iki senaryo düşünün. Varoluş durumunda kesin olarak acı var, bu kötü. Tatmin var, bu iyi. Var olmama durumunda ise acı yok, bu iyi. Tatmin de yok, bu da kötü değil. Sonuç olarak var olma ve var olmama arasında asimetrik bir durum ortaya çıkıyor. İyi olanın her zaman var olmamak olduğu sonucuna ulaşılıyor. Düşüncesizce sikişip gebeliği de pervasızca devam ettirme paspallığı bir yana, oturup planlayıp çocuğun olması istenen burcuna göre falan ayarlayıp bu işi gerçekleştiren, hatta günümüzde etkileşim kasarım diye hamile kalan influencerlar falan var, düşünün. Ve adam aslında bunun yapabileceğiniz belki de en kesin kötülük olduğunu çok açık biçimde ortaya koyuyor. Tabii Merve'nin Aslı'nın fark ettiği gerçeği Benatar'den çok daha önce keşfedenler de var doğal olarak. Mesela Antik Yunan'da büyük deha Sofokles, Oedipus Kolonus'tasında bir insanın hiç doğmamış olması en iyisidir ama insan gün ışığını gördükten sonra en iyi ikinci şey geldiği yere en hızlı şekilde geri dönmesidir diyerek antinatalist eğilimini ortaya koyuyor. Ünlü Fransız yazar Gustave Flaubert de bir mektubunda aynen şunları diyor. Birini dünyaya getirme fikri beni dehşete düşürüyor. Eğer bir baba olsaydım kendime lanet okurdum.
Bir oğul. Aman Tanrım, hayır, hayır. Tüm bedenim yok olsun ve varoluşun sıkıntılarını ve utançlarını kimseye aktarmayayım. Geçen bölüm didiklediğimiz Schopenhauer'da, ki bence Benater'in formülasyonunda da izleri görülüyor, durur mu tabii, o da gamlı baykuşluğunu yapıyor. Eğer çocuklar sadece saf akıl eylemiyle dünyaya gelseydi, insan ırkı var olmaya devam eder miydi? İnsanlar kıyamayıp da gelecek nesli varoluş yükünden kurtarmak istemez miydi? Budizm, Taoizm gibi Doğu bandrollü inançların da erkeklere seks yaparken meniyi içlerinde tutmalarını sıkı sıkı öğütlediğini, hatta bunu bir tür hidayete erme yolu olarak önerdiklerini biliyoruz ve bunların da antinatalist eğilimler taşıdıklarını öne sürmek pek de sıra dışı değil. Kadınlarınız sizin tarlanızdır, onları istediğiniz gibi sürün denilen İbrahimi gelenekte bile misal Soren Kierkegaard abimiz gibileri çıkıp Hristiyanlığın aslında insanlığın üremesinin engellenmesi yolunda bir adım olduğunu söyleyebiliyor. Ta ilk bölümlerde konuştuğumuz Teodise problemi bağlamında yaşamı kötücül bir tanrının eseri olarak görüp onu sürdürmeyi bırakmayı iyilik yoluna girmek olarak gören Gnostiklerden üremenin aslında kaçınılmaz son olan ölümü yeniden üretmek olduğunu söyleyenlere envai çeşit antinatalist bakış açısının dünya üzerinde dolaşmış olduğunu görebiliyoruz. Oldukça mantıklı biçimde varoluşsal olarak zaten karman çorman bir yaratık olan insanın üremeyi aptalca bir tür böbürlenme ve Tanrı'yı taklit etme girişimi olarak görenler de var. Bilinç geliştiren insanı biyolojik bir paradoks olarak gören Peter Wessel Zapfe, tam da bu nedenle, yani ölümlü bir varlık olduğunu bilen, yaşamda olmayan anlamı arayan ve ızdırabı hisseden bir varlık olan insanın yaşamını bence de yerinde bir tespitle trajik olarak nitelendiriyor ve bu trajediye son vermenin tek yolunun da aslında türün üremeyi devam ettirmemesinde olduğunu söylüyor. Daha ufacık bir çocukken anam babam beni çeşitli nedenlerle zırlattığında neden getirdiniz o zaman beni dünyaya diye haykırdığımı, bu soruyu sormamı zekice buldukları için onları gururlandırdığımı ama bir yandan da hafife alınıp dalga konusu haline getirildiğimi fark etmiştim. Oysa gördüğünüz gibi Caner Metin kardeşiniz daha 3-4 yaşlarında filozofi sahasına istidadını ortaya koymuş. Zira bir kısım antinatalist tam da bu nedenle, yani dünyaya getirilen varlığın fikrinin alınmıyor olması gerekçesiyle durumu gayri ahlaki bularak üremenin reddedilmesi gerektiğini savunuyor. Aslında bu antinatalist dedikleri vatandaşlar son kertede insanlığın şu an var olan kuşağının akıllarını, vicdanlarını konuşturup gönüllü bir biçimde üremeden çekilerek türün sonunu getirmelerini en yüksek ahlaki tercih olarak görüyorlar diyebiliriz. Yıllar önce lise zamanlarında filan, şimdi adını hatırlamadığım acayip bir sol bulletin board'u takip ediyordum. Aslında ayda yılda bir haber yapan, paylaşan bir site olan bu mecra, daha bir forum bile olmayacak ilkel bir yorum bırakma bölümüne sahipti ve envai çeşit adını sanını kimselerin duymadığı legal, illegal örgütler mesajlarını paylaşıyordu burada. Bu antinatalistlerin barışçıl yollarla ulaşmak istediği hedefe silahlı mücadele yoluyla, yani doğrudan insan karşıtlığı ile yürümeye çalışan ve bunun propagandasını yapanları görüp hayretler içinde kaldığımı hatırlıyorum. Çok basit, keskin ve karşı argüman üretilmesi zor bir mantık yürütme aslında. Var olmak, kötülükten arındırılması imkansız bir şey ve bu varoluşa topyekün son vermek bizim elimizde. İş dönüp dolaşıp insanın insan olarak özel bir tür olup olmadığı tartışmasında düğümleniyor bence. Gerçekten de doğadaki diğer varlıklardan ayrılan özel bir türsek
ve bizi biz yapan da aklımızsa mesela, neden aklımızı kullanarak üremeyi durdurmuyor, hayvanlar gibi üremeye devam ediyoruz? Bilmiyorum. Şimdiye kadar söylediklerim üzerinden benim de sağlam bir antinatalist olduğumu düşünebilirsiniz. Aslında bu düşünceye içimde her zaman var olan derin acıma duygusuyla epeyce sempatiyle yaklaştığımı söyleyebilirim. Çok seveceğimden emin olduğum bir varlığı kaçınılmaz olarak acılarla yüzleşeceği bir duruma sokma endişesi antinatalizme yaklaşmamı sağlıyor. Ama bir taraftan da hayat böyle keskin mantıki çıkarımların peşinde salt akılla münazara tadında yaşanmıyor. İnsanız ve Spinoza amcamızdan da yankılar taşıyor gibi görünen göklerden gelen bir karar vardır haykırışı öznesine ister gök deyin ister doğa yaşıyormuş gibi görünüyor. Anlayan anlamıştır. Yukarıda bir yerlerde üstü kapalı biçimde ifade etmiştim ama Caner Metin kardeşinizin aslanlar gibi bir oğlu var. Hem de antinatalizm, mantinatalizm fırsat eline geçse bir tane daha patlatır mı patlatır. Neden? Çünkü insanların büyük çoğunluğu gibi andavallıdır. Bir taraftan bir çocuğun yetişmesi için hiç de ideal bir ortam olmayan sikik çekirdek ailenin bile korunamadığı, bekar ebeveyn denilen garabetler elinde sabi sübyanın hepten telef olduğu bir dünyaya çocuk getirmenin acımasızlığı oturuyor adamın içine. Ama bir taraftan da içgüdüsel midir nedir? Bundan daha büyük, daha mucizevi, daha yüce ve kutsal bir amaç da yokmuş gibi geliyor. Tüm o ustura gibi keskin karşı argümanlara rağmen. Yanisi dostlar, korkanın çocuğu olmaz bir taraftan, sürün tarlaları, besleyin tohumları der içim bir taraftan da aman oğlum lastiği ihmal etmeyin aman. Sonraki bölümde görüşene kadar eyyorlamam bu kadar. Bye.